Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda çok temel ama bir o kadar da ideolojik bir soruya odaklanıyoruz. Sovyetler totaliter miydi? Daha da önemlisi totaliter kelimesi ne anlama geliyor ve kim tarafından hangi tarihsel bağlamda üretildi? Tüm bu sorulara yanıtlar verirken aslında bize bilinçli bir şekilde öğretilen totaliter ifadesinin özünde ne kadar saçma bir argüman olduğunu sizlere aktaracağız. Şaşıracaksınız ama totaliterlik kavramının çok bir geçmişi yok. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Akademisi'nde bilinçli olarak yaygınlaştırılan bu ifade, Hannah Arendt'in 1951'de yayımlanan The Origins of Totalitarianism adlı eseriyle geniş kitlelere ezberletildi. Bu kitapta Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği aynı kategori altında değerlendirilmişti, Batı ülkelerinin aradığı argüman da bulunmuş oldu. Totaliter. Yine Zbigniew Brzezinski gibi soğuk savaş propagandacıları da totaliter model gibi uydurma yöntemlerle Marksizme dayalı Sovyet sistemini açıklamaya çalıştılar. Bizce bu konuya açıklık getirecek kritik soru şudur. Bu kavram işçi sınıfının içinden mi doğmuştur, yoksa sosyalizme karşı ideolojik mücadele yürüten batılı burjuva çevreler tarafından mı üretilmiştir? Bu soruya verilecek yanıt totaliter kelimesinin amacını da açıkça ortaya çıkarır. Kavramın tarihine baktığımızda totaliter sözcüğünün ilk olarak Mussolini döneminde faşist İtalya'da ortaya çıktığını görürüz. Mussolini kendi rejimini totalitario olarak olumlu bir anlamda tanımlamıştı. Daha sonra bu kavram Batı literatüründe genişletildi ve özellikle Sovyetler Birliği'ni tanımlamak için kullanıldı. Oysa Sovyetlerde faşist devlet anlayışındaki yanılmaz liderlik iktidarının aksine yerel Sovyetlerde örgütlenen işçi sınıfının bizzat kendi iktidarı vardı, ancak burjuva teorisyenleri bunu çarpıtmayı denediler. Yani aslında totaliter kavramının kökeni işçi sınıfının özgürlük mücadelesinde değil, aksine burjuva siyasal literatürde ve hatta faşist ideolojik dilde yatmaktadır. Şimdi meseleye Sovyet perspektifinden bakalım. Sovyetler Birliği kendisini hiçbir zaman totaliter olarak tanımlamamıştır. Dahası dünya işçi sınıfı da böyle tanımlamamış, aksine kendi sınıf kardeşlerinin iktidarda olduğu bir yer olarak görmüşlerdir. Sovyet ideolojisinin temel kavramı proletarya diktatörlüğüdür. Bu kavramın teorik kaynağı Marx ve Engels'tir. Marx, Gotha programının eleştirisi adlı eserinde kapitalizmden komünizme geçiş sürecinde proletaryanın devrimci diktatörlüğünün zorunlu olduğunu açıkça ifade eder. Buradaki diktatörlük kelimesi modern burjuva anlamıyla bir kişinin keyfi yönetimi değildir, bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki egemenliğini ifade eder. Benzer olarak Engels de devleti bir sınıfın başka bir sınıfı baskı altında tutma aracı olarak tanımlar. Eğer kapitalist toplumda devlet burjuvazinin diktatörlüğü ise sosyalist toplumda devlet işçi sınıfının diktatörlüğüdür. Buradaki fark şudur. Burjuva diktatörlüğü azınlığın çoğunluk üzerindeki egemenliğidir. Proletarya diktatörlüğü ise çoğunluğun yani üretici sınıfın eski sömürücü azınlık üzerindeki egemenliğidir. Lenin bu konuyu Devlet ve Devrim adlı eserinde ayrıntılı biçimde açıklar. Lenin'e göre devlet sınıf çelişkilerinin uzlaşmazlığının ürünüdür. Kapitalist toplumda devlet sermaye sahiplerinin çıkarlarını korur. Günümüzde idealize edilen parlamenter demokrasi bile görünürde halk egemenliğine dayandığını iddia etse de ekonomik gücü elinde tutan sınıfın politik egemenliğini gizler. Lenin, proletarya diktatörlüğünü işçi sınıfının çoğunluk olarak iktidarı ele geçirmesi ve eski sömürücü sınıfların direncini bastırması olarak tanımlar. Burada kritik nokta şudur. Batı literatürü totaliterlik derken Sovyetler Birliği'nin toplumun tüm alanlarını örgütlemesini, planlı ekonomiyi, Komünist Parti iktidarını ve ideolojik bütünlüğü kasteder. Oysa Sovyet perspektifinden bu durum sınıfsal dönüşümün gereğidir. Kapitalist bir toplumdan sosyalist bir topluma geçiş, eski sınıfların direnciyle karşılaşmadan mümkün değildir. Bu nedenle devlet üretim araçlarını kamulaştırır, ekonomiyi planlar ve siyasal gücü işçi sınıfının örgütlü öncüsü aracılığıyla kullanır. Tam da bu noktada Sovyetlerin kurumsal yapısına bakalım. Sovyetler Birliği adından da anlaşılacağı üzere Sovyetler yani işçi, köylü ve asker konseyleri üzerine inşa edilmiştir. Sovyet kelimesi zaten konsey demektir. Yerel Sovyetlerden başlayarak en üst düzeye kadar temsil sistemi kurulmuştur. Bu sistemi önceki pek çok videomda zaten anlatmıştım, bilenler bilir.
Sosyalist demokrasilerde Batı ülkelerindeki çok partili model yerine sınıf temelli bir siyasal yapı öngörülür. Burada amaç farklı burjuva fraksiyonlarının rekabeti değil, işçi sınıfının tarihsel çıkarlarının birliğidir. Totaliter kavramı ise bu sınıfsal boyutu tamamen siler. Sanki ortada sınıflar yokmuş, sanki kapitalizm nötr bir sistemmiş gibi davranır. Böylece kapitalist devletlerin kendi sınıf karakteri görünmez kılınır. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa ülkelerinde devlet aygıtı büyük sermaye gruplarından bağımsız değildir. Medya, finans sistemi, sanayi tekelleri siyasal karar alma süreçlerini doğrudan etkiler. Ancak bu durum totaliterlik olarak adlandırılmaz. Buna liberal demokrasi denir. Kelime oyununu gördünüz, değil mi? Sovyetler Birliği'nde ise üretim araçlarının özel mülkiyeti kaldırılmış, büyük toprak sahipliği ve sanayi tekelleri tasfiye edilmiştir. Planlı ekonomi sayesinde ağır sanayileşme gerçekleştirilmiş, okuma yazma oranı hızla yükselmiş, sağlık ve eğitim kamusal hak haline getirilmiştir. Çarlık Rusyası'nın geri kalmış yapısı düşünüldüğünde birkaç 10 yıl içinde bir sanayi devine dönüşmek tarihsel olarak olağanüstü bir dönüşümdür. Bu dönüşüm kapitalist piyasa kaosuyla değil, merkezi planlamayla gerçekleştirilmiştir. Batı literatürü merkezi planlamayı toplumun tüm alanlarına müdahale olarak görürken, Sovyet perspektifi bunu üretici güçlerin bilinçli örgütlenmesi olarak görür. Kapitalizm de ekonomik piyasa güçlerine bırakılır, krizler, işsizlik ve yoksulluk kaçınılmazdır. Sosyalizmde ise üretim toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlenir. Bu nedenle planlama baskının değil, rasyonel örgütlenmenin ifadesidir. Önceki videomda Sovyet planlı ekonomisini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Sağ üstte linkini bıraktım. Merak edenler oradan izleyebilir. Totaliterlik kavramı aynı zamanda ideolojik bir eşitleme de yapar. Faşizm ile sosyalizmi aynı kategoriye koyar. Oysa faşizm, sermayenin kriz döneminde işçi hareketini ezmek için başvurduğu açık bir baskı rejimidir. Sosyalizm ise üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve sınıfsız topluma geçiş hedefidir. Birinde özel mülkiyet kutsanır, diğerinde kaldırılır. Birinde işçi örgütleri dağıtılır, diğerinde işçi sınıfı iktidarın öznesi ilan edilir. Bu iki sistemi aynı kavram altında toplamak, tarihsel ve sınıfsal gerçekliği bilerek çarpıtmaktır. Marksist literatürde özgürlük kavramı da sınıfsaldır. Marx'a göre gerçek özgürlük, insanın ekonomik zorunlulukların boyunduruğundan kurtulmasıdır. Eğer bir işçi yaşamını sürdürebilmek için emek gücünü satmak zorundaysa, hukuki özgürlük biçimsel kalır. Marx'ın fikirlerine dayanan Sovyet sistemi, işte bu zorunluluğu ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. İşsizlik yoktur. Barınma, eğitim ve sağlık kamusal güvence altındadır. Bu koşullar altında özgürlük, yalnızca belli zamanlarda sembolik oy verme hakkı değil, toplumsal yaşamın maddi temellerine erişim anlamına gelir. Elbette sosyalist toplumlar bir geçiş toplumudur. Marx'ın öngördüğü sınıfsız ve devletsiz komünist aşamaya ulaşılmamıştır. Ancak Sovyetler Birliği gibi örneklerdeki bu geçiş sürecini totaliter diye etiketlemek, sınıf mücadelesini yok saymak anlamına gelir. Proletarya diktatörlüğü, eski sömürücü sınıfların direncini bastırmak ve yeni üretim ilişkilerini kurmak için tarihsel bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bu nedenle Sovyetler totaliter miydi sorusu aslında ideolojik bir sorudur. Eğer totaliterlikten kasıt toplumun üretim araçlarını kamulaştırması, ekonomiyi planlaması ve eski sömürücü sınıfların siyasal gücünü tasfiye etmesi ise evet, bu burjuvazi açısından total bir kayıptır. Ama işçi sınıfı açısından tarihsel bir kazanımdır. Eğer totaliterlikten kasıt bir azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakkümü ise bu zaten kapitalizmin tanımıdır, sosyalizmin değil. Sonuç olarak totaliter kelimesi Sovyet deneyimini anlamaktan çok onu meşru değilmiş gibi göstermek için üretilmiş ideolojik bir etikettir. Bu kavram işçi sınıfının içinden değil, sosyalizme karşı mücadele eden burjuva akademi ve siyaset çevrelerinden çıkmıştır. Sovyet perspektifinden bakıldığında ise mesele çok daha nettir. Bu bir totaliter rejim değil, proletaryanın tarih sahnesine özne olarak çıktığı, üretim araçlarını toplumsallaştırdığı ve eski sömürü düzenini tasfiye etmeye giriştiği bir geçiş toplumudur. Videonun sonuna gelirken sizler için özetle şunu söyleyebiliriz. Totaliterlik kavramı sınıfsal içeriği boşaltılmış bir soğuk savaş terimidir. Sovyetler Birliği'ni anlamak için bu etiketi değil, Marx'ın, Engels'in ve Lenin'in ortaya koyduğu proletarya diktatörlüğü teorisini esas almak gerekir.
Ancak o zaman Sovyet deneyimi burjuva ideolojik kalıpların ötesinde kendi tarihsel bağlamı içinde değerlendirilebilir. Evet dostlar, videonun sonunda şunu netleştirmiş olduk. Kavramlar tarafsız değildir. Her kavram belirli bir tarihsel mücadelenin ürünüdür. Totaliter etiketi de belirli bir dünya görüşünün, belirli bir sınıfsal konumun içinden konuşur. Bu yüzden bir sistemi değerlendirirken önce kullanılan dilin kime ait olduğunu ve hangi çıkarları yansıttığını sorgulamak gerekir. Sovyet deneyimi 20. yüzyılın en büyük toplumsal dönüşüm girişimlerinden biriydi. Yüzyıllarca süren Çarlık geriliğinden çıkan bir ülke, kısa sürede sanayileşmiş, faşizmin silinmesinde belirleyici rol oynamış, milyonlarca insanı eğitim ve sağlık hizmetleriyle buluşturmuş bir yapıya dönüştü. Böyle bir tarihsel süreci tek bir olumsuz etiketle açıklamaya çalışmak, meseleyi basitleştirmekten başka bir şey değildir. Bir toplumsal düzeni değerlendirirken ölçütümüz ne olacak? Özel mülkiyetin dokunulmazlığı mı, yoksa üretici çoğunluğun tarihsel çıkarları mı? Piyasanın serbestliği mi, yoksa toplumsal ihtiyaçların planlı biçimde karşılanması mı? Bu sorulara verilen cevap totaliter yaftasının anlamını da belirler. Bu videoda amacım sizlere sunulan hazır soğuk savaş kalıplarını tekrar etmek değil, o kalıpların arkasındaki ideolojik zemini görünür kılmaktı. Çünkü tarih yalnızca olayların değil, kavramların da mücadelesidir. Eğer bir kavram bir halkın kolektif deneyimini baştan mahkum etmek için kullanılıyorsa o kavramı yeniden düşünmek gerekir. Sovyetler Birliği'ni anlamak için dışarıdan yapıştırılmış etiketlere değil, o deneyimin kendi teorik temellerine ve tarihsel koşullarına bakmak gerekir. Ancak o zaman sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.